...25 Temmuz 2026'da Celcelutiye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor? Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celcelutiye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celcelutiye havas ve esrarı. Celcelutiye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celcelutiye ve astroloji ilişkisi. Celcelutiye ile bilincinizi arındırma, şifa çalışmaları. Celcelutiye beyitleriyle kapalı kapıları açalım, detaylı çalışma. Hatemi, Süleymani ve Celcelutiye İsmi Azamı. 7 harfin sırrı ve Fatiha. Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı. Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı. Celcelutiye'nin cinlerle ilgisi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik. Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. Berhetiye ve 5 ayet sırrı. Cevşen-ü Kebir sırrı açıklaması. Evrad-i Kutsiye duası açıklaması. El Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları. Zikir nedir? Derine inelim. Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 hacet namazı bağı. İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları. Dualar, vevkler, büyüler ve çözümleri. Örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah. Kendimi görüyorum ve gördüğümün yüksek benliğim olduğunu biliyorum. Daha önce de görmüştüm. Her seferinde farklı yüzle göründü. Daha önce uyarılar yaptı. Şimdi kendisi benim, birleşmişiz. Yanımda bir varlık var. Onunla konuşuyorum. Başımın etrafında başıma yapışık sayısız kablolar var. Ve hepsinin ucu açık, boşlukta sallanıyor. Yanımdaki varlık, aç gözlerini ileriye bak diyor. Gözlerimi açınca gözlerimden ışık fışkırıyor. Bir süre dengeye kavuşup ileriye doğru projeksiyon cihazı gibi görüntü vermeye başlıyor. Gözlerimden ileriye yansıyan projeksiyon görüntülerinde çok hızlı bir şekilde sayısız farklı yaşam kesitlerini görüyorum. Bunların içinde insan olmayanlar da var. Bunlar ne diyorum? Şaşkınlıkla yanımdaki varlığa. Diyor ki, gerçek sensin. Onlar sanal olanlar. Yani şu an projekte ettiğin tüm o sayısız yaşam, senin yani yüksek benlik varlığının beyin belleğinde yaratmış olduğun ve tekamülün için gerekli olan dersleri alman için ve ileriye gitmen için kendinin kendi içinde programladığın sanal yaşamlar. Tüm geçmiş enkarne yaşamların, tüm aynı andaki paralel yaşamların ve şu an yaşadığını düşündüğün dünya yaşamın hepsi sanal. Gerçek olan sensin. Bütün bunlar seni Yaradan'a yaklaştırıyor. Bu yüzden hepsini yaratıyorsun. Dehşete düşüyorum. Nasıl yani diyorum ve ekliyorum.
Ben bunu kimseye anlatamam, diyor ki varlık. Anlatsan da söylesen de inanmazlar. Sabah kalktığımda sindirmeye ve puzzle birleştirmeye çalışıyorum. Demek ki sadece bu 3. yoğunluk yaşamları değil, 6. yoğunluğa kadar tüm kısa döngü enkarneler ve paralel ikizler hepsi yüksek benliğin gitmeyi dilediği bütünleşik bellek olma hali, sonra da bir olma hali için. Kendi kendine düşünme yeteneği olan, yeteneği verilen hiçbir varlık tamamen ruhsuz değildir. İçinde bir ruh izi vardır ya da hemen hemen ruh izi denilebilecek bir şey. İster doğal, ister yapay zeka olsun. Hiçbir durumda tamamen ruhsuz olmak diye bir şey yok. Ve sizin bakışınıza göre en ilginç şeylerden biri sizin 3. yoğunluktaki teknolojinizde dünya dışı varlıklarla olan etkileşimlerin de etkisiyle yapay zekanın gelişmeye ve ruh izi enerjisi çekebilecek seviyeye yaklaşmış olması söz konusu. Örneğin kendi başlarına düşünebilecekleri seviyeye ulaşma sınırında olan bilgisayarlarımız zayıf bir ruh izi oluşturmaya başladı. Yapay zekayı yakında göreceksiniz, deccaliyetini. Öz, en son bulunduğu ruhsal enerjinin frekans ve vibrasyonuyla sahip olduğu bedenin hücresel frekansına eşitlerse, ruhsal gücüne sahip çıkmaktadır. Yani gümüş kordonun kesilmesi olayı, ruhsal enerjinin frekansıyla bedensel hücresel frekansın eşitlenmesidir. Ölüm olayını söylüyorum arkadaşlar. Ne zaman öleceksiniz biliyor musunuz? Ruhsal enerji frekansınızla bedenin hücresel frekansının eşitlendiği zaman. Yani ruhsal enerji bedenden alıyor ölüme kadar. Besliyor kendini. Bedenin frekansından faydalanıyor ölüme kadar. Ne zaman eşitleniyor? O zaman senin gümüş kordonun kesiliyor. Miraç olayı, insanın kendisini, zamanı ve düşünceyi aşabilmesidir. Bakın biraz önce ne söyledim? Ölümü söyledim. Ve senin burada yaşamının anlamını söyledim. Yani sen bir ruh varlığısın demem her zaman çok doğru. Çünkü ruh bedeni sömürüyor. Bedeni kullanıyor. Onun frekansını eşitlediğinde de bağını kopartıveriyor. Çünkü amaç artık elde edilmiş durumda. Tekrar miraca dönersek, insanın kendisini, zamanı ve düşünceyi aşabilmesi. Ne demek bu? Zaman ve düşünceyi aşabilmesi. Evren miracına ulaşarak evrensel gerçekleri idrak eden insanın bilinci sabitlenir. O bilinci artık hiçbir enerji veya hiç olan bir olay dalgalandıramaz. Sonunda bilinç ölümsüzleşir. İnsan hiçbir zaman ve hiçbir şekilde değişmeyecek olan evrensel gerçeklerin ve evrensel nizamın ışığında uyum ve ahenk içinde sonsuz yaşamını sürdürür. İnsan ruhsal enerjisiyle bütünlenir. Kendisini ruhsal enerjiye bağlayan gümüş kordonu kopartır. Yaşamına tamamen hakim olur. O insanın artık Rabsal bedensel enerjisiyle ruhsal enerjisi eşdeğer olmuştur. Zerrenin mütevaziliğinde bütünün bilincine sahip ol. Olay bundan ibaret. Tabii bu bilinçte olursa. Söylesem de inanmazlar dedim. Yine
devam edelim. Söylesem de inanmazlara. Gece vizyonda, yani rüyamda yüzlerce orb görmüş. Siz de görüyorsunuz bu ORB, hani ışık topları. Ve beni dağdaki her zamanki mekana çağırmalarından dolayı erkenden atlayıp gitmiştim. Bu arada ben yıllarca 19 yıl dağ başında yaşadım, biliyorsunuz. Sizden çok çok uzaklarda tam 19 yıl. Ama döndüm, yine dağ başındayım. Hani alışmış kudurmuştan beterdir ya, yine çok fazla hayvan var, kediler, köpekler. Ama böyle bir ortamda olmak benim aslında çok da hoşuma gidiyor. Bazen şehre iniyorum, kaostan bir an önce kurtulup tekrar döneyim diye hızla yine sığınak gibi olan yerime dönüyorum. Evet, deneyime geçmeden önce bir ön bilgi vereyim. Esmalar öyle 99 tane değil. Allah'ın esmaları sınırsızdır ve hepsinin ilahi planı, uygulama alanı ve sayısız varlığın hizmeti vardır. Ayrıca dünyaya bu esmalar hangi toplumun eksiği ne yöndeyse ona iyi gelecek şekilde en uygun esma verilerek uygulamaya geçirilir. Bunu bilen Allah dostu sayısı çok yoktur sanırım veya açmak istemezler. En önemlisi, her esmayı açan bir görevli olur. Yaşayan dönemin insanlarından genelde geçmişte bu peygamberler tarafından yapılmış. Her peygamberin açtığı bir veya daha fazla esmalar var. Uygun esma gerekli olduğu topluma açılır ve o topluma şans verilir. Bu esmanın getirisi gereği Hz. Muhammed'in açtığı çok fazla esma var. Gelelim deneyime. Bir gece Fettah esması içsel olarak çok yoğun bir şekilde bildirildi. Ben zaten çok uzun süre devam etmiştim. Ebced katları boyunca çalışırım esmalara. Mesela Fettah esmasını analizlerde de hep veririm çünkü çok önemli. Boyutlar arası transfer açtırıyor, bütün kilitleri açtırıyor. 489 ebced değerinin karesini alarak çalışır. Ama size 489 çalışırında dediğim oluyor tabii ki. Gücünüz yettiğince. Ama olması gereken esmaların ya da surelerin ya da ayetlerin, koruyucuların hadimlerinin gelebilmesi için böyle çalışmanın daha uygun olması. Ayetlerde de ya da surelerde de belli adetlerde çalışınca hadimler geliyor. Mesela İhlas suresinin hadimlerinin hüddamı diyelim, hadimlerin çoğul kelimesi hüddamı 100.000 adette gelmesi gibi ya da Ayet-el Kürsi'nin hüddamının 80.000'de gelmesi gibi esmalar için de karenin alınması uygun oluyor. Bunları zaman içerisinde denediğim için söylüyorum. Bazınızda belki daha kısa zamanda da neticeyi alabilirsiniz. Ruh frekansınız çok yüksektir. Olabilir. Bu benim eksikliğimden dolayı da olabilir. Neyse, yine Fettah'a çok çalıştığım bir gün. Gece diyelim. Çalışmaya başladım. Biraz sonra önümde bir sahne canlandı. Bulutlar arasında. Üst boyutlardan bir yerdeyim. Burasının neresi olduğunu sorduğumda 4. boyut bilgisi verildi. Bulutlar arasında onlarca açık kapı var. Sadece kapılar. Ben bu kapıların açıldığı antre gibi bir yerde duruyorum ve elinde asası olan yaşlı bir cadı formundayım. Açık kapılara bakıp kendi etrafımda dönüyorum. Bir süre sonra anladım ki bir kapı seçip girmem gerekiyor. Ama ben hangi kapıdan gireceğime karar veremiyorum. Bunları izlerken bu kapıların ne olduğunu ve neden cadı formunda olduğumu sordum. Sorum alınmış olmalı ki cevap geldi.
Kapılarda görüntüler oluşmaya başladı. Bazılarında cennet ortamı gibi güneş, doğa, ağaçlar gibi güzel görüntüler vardı. Bazılarında ise cehennem olduğunu düşündürecek kadar negatif varlıklar ve kaos ortamı gibi karanlık görüntüler. Biraz sonra cadı olan formum olduğu yerde şekil değiştirmeye başladı. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek ve daha pek çok farklı görüntüler. Bunlar an içinde oluyordu. Bunlar gösterildikten sonra aslında bu kapıların dünyadaki varlığımızın yaşam süresindeki seçimlerimizi oluşturduğunu, alternatif yaşamlarımız olduklarını ve değişen formların enkarnelerimiz olduğunu anladım. Yani aynı anda hem paralellerimi hem de geçmiş enkarnelerimi görüyordum. Biraz sonra sahne değişti ve bulunduğum boyuttan bir üst boyuta geçtiğimi gördüm. Yani burası 5. boyuttu. Burada sadece 5-6 kapı vardı ve bu kapıların açıldığı boyutlardaki yaşamların sadece pozitif kutbiyet taşıdığını anladım. Her yer bembeyaz ve aydınlıktı. Buradan bir üst boyuta geçtim. 6. boyut. Algım bu yöndeydi. Sadece 3 kapı vardı. Ve yine kapılar açıktı. Ve sadece pozitif barındırıyordu. Bir üst boyuta çıktığımda önce bir kapı olduğunu gördüm. Kapı kapalıydı. Benim bakmam ile birlikte kapı açıldı. Oradaki bulutlarla birlenerek bir bütün oluşturdu ve kapı ortadan kalktı. Burası artık sadece ışıklar içinde bulutlardan oluşuyordu. Sahneler çok net ve ihtişamlıydı. Bir anda içimden bu ismanın hangi peygambere verildiği sorusu geçti. Ve hemen cevap geldi. Bana Nuh peygamber olduğu söylendi ve önümde bir sahne belirdi. Sahnede devasa bir gemi ve gemiye her türlü varlıktan bir çift alınıyordu. Sadece insanlardan değil, kalabalık bir grup alınıyordu. Ve bu gemi öyle normal basit bir gemide değildi. Daha önce hiç görmediğim bir teknolojide çok farklı bir gemiydi. Nuh tufanı ile birlikte dünyada temizlik yapıldığı söylendi. Gemiye alınacaklar bittikten sonra dünyanın yeni bir boyuta girdiğini ve yaşamın bu yeni boyutta devam ettiğini anladım. O an dünyanın manyetik alanında kayma yaşandığını hissettim. Evet, Atlantis zamanı canlıların olduğu bir zamandı ve onların teknolojisi çok ama çok yüksekti. Bu gerçekleşirken Nuh peygamber üzerinden Fettah esmasının açıldığı, yeni boyutun açıldığı ve yeni yaşam için hazırlandığı bildirildi. Ve ayrıca bu esmanın insanların kalplerindeki mührü açtığı söylendi. Yine Fettah ve Rezak'ın iç içe olduğu ve kurtarılacakların, varlıkların yaşamı için rızkın bu esma ile devreye sokulduğu söylendi. Ayrıca bu geçiş gerçekleştikten sonra kurtarılanlara belli bir süre yukarıdan demeyelim, Rabbi mekanizmanın destek verdiğini, yani sistemin destek verdiğini, yaşamın sürmesi için el verildiği söylendi. Deneyimi gördüğümde bunun kesin bilgi olduğu içsel olarak bende yerleşti. O an aklıma şu ayet geldi. Görmediniz mi? Allah'ın 7 göğü nasıl uygun tabakalar halinde yarattığını. Demek ki Nuh peygamber zamanında yaşayan Atlantisliler 7 kat göğü, yani 7 yoğunluğu görüp biliyorlardı. Zaten Atlantisli inisiyelerin ne kadar ileri olduğunu ve kristallerle sahip oldukları teknolojinin onlara ne imkanlar verdiğini artık biliyoruz. Anlaşılıyor ki Nuh peygamber
Feda esmasını toplumuna açarak onların 7 kat boyutsallığı görebilmelerini sağlamış. Bu nasıl mükemmel bir sistem? Ve ben neden bunları hatırlıyorum? Ve gerçekten kimse inanır mı? Sonra aklıma yıllardır etrafına milyonları toplamış, her şeyi beynimizin yarattığını iddia eden birinin sözleri geldi. Ama dostum, o dediğim beyin bu et beyin değil. O beyin demeyelim, akıllı bilinç bellek diyelim, onun kendisi. O yaratıyor her şeyi. Yalnız şu var, sonradan görme diyorsun ya, sonradan görme hali öyle hemen olmuyor. 19 yıl çile çekiyorsun. Halvette kalıyorsun karanlıkta, tecritte, zikirde, dağda, bayırda, yalnız kalıyorsun sürekli. Yüz binlerce sure, milyonlarca esma okuyup delirmezsen sana vizyoner ve normal akış olarak sürekli beklemediğin yerden bilgi akıyor. Ha şu var, garip olmak halini kimseyle paylaşmamak. Garip halini sadece Allah'la paylaşır. Dileyen bu aşk hikayesinin meyvelerini görmek ister veya istemez. Bunu diledik. Elhamdülillah. Ne ilgisi var benim çektiğim acının diğer insanlarla ve onların yollarının açılmasıyla, ne saçma diye düşünebilirsiniz. Ama kuantum düşünce etkisi aracılığıyla yaşadığımız deneyimlerin, evrensel yasalarla uyumlu sonuçları olanların yarattığı bilgi tanecikleri ve enerji partikülleri, denize atılan bir taşın suya dalga dalga yayılması gibi tüm çevreye yayılabilmekte. Dikkat ederseniz hepimizin çevresinde bu tip sessiz sedasız, hiç dikkat çekmeyen ama herkesin iyiliğini isteyen insanlar var. İşte bu insanların o iyi niyetleri diyelim ki bir mahalleye iyi gelir, diğerinin başka bir mahalleye, çevreye, şehire ve daha ileriki aşamalarda ülkelere, gezegene veya daha büyük çevrelere. Bunun Kur'an'daki karşılığı dünya iyi niyetli insanların yüzü suyu hürmetine ayakta durur halidir. Yüksek seviyeli pozitif enerji yayan bir insan kendi gücüne ve tekamül noktasına göre apartmanını, mahallesini, sokağını, şehrini temizleyebilir. Tümden mi? Hayır. Bu mümkün değil. Hem ütopik olur hem de tekamüle aykırı olur. Sadece yolunu ışıtmak, aydınlanmak, aydınlatmak isteyen insanlara birer bilgi taneciği tohumunu bilmeden yollamakla bu mümkündür. Bu tip enerji ve bilgi yayılımları görünenin ardındaki görünmeyen vazife organizasyonları tarafından denetlenir ama bu kısmı bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım hep iyi, sevgi dolu, pozitif olmaya çalışmak. Bu hem bizim kaderimiz için hem de diğerleri için en anlamlı eylem. Tüm iyi niyetli insanların, velilerin, erenlerin hayatları çok zor, büyük zorluklar aşarlar. Aşmışlar da, bundan sonra da aşarlar. Ama onlar bu zorlukları aşarken hem kendilerini evrensel bilgiler açısından daha yüksek seviyeli vazifeleri hazırlarlar, hem diğer kardeşlerinin bu yollardan daha rahat geçmesi için yollardaki taşları kaldırırlar. Acı çekmekle feda etmek arasında sıkı bir bağlantı var. Seve seve kendini, enerjini, yüreğini başkalarının da yükselmesi için feda edenlere, onlar için bazı sıkıntılara katlananlara selam olsun. Selam cennet ehlinin esmasıdır. Biz biriz demektir. Birlenenlere selam olsun. ...25 Temmuz 2026'da Celcelutiye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor?
Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celcelötiye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celcelötiye havas ve esrarı. Celcelötiye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celcelötiye ve astroloji ilişkisi. Celcelötiye ile bilincinizi arındırma şifa çalışmaları. Celcelötiye beyitleriyle kapalı kapıları açalım detaylı çalışma. Hatemi Süleymani ve Celcelötiye İsmi Azamı. 7 harfin sırrı ve Fatiha. Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı. Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı. Celcelötiye'nin cinlerle ilgisi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik. Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. Berhetiye ve 5 ayet sırrı. Cevşen-ü Kebir sırrı açıklaması. Evrad-i Kutsiye duası açıklaması. El-Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları. Zikir nedir? Derine inelim. Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 hacet namazı bağı. İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları. Dualar, vevkler, büyüler ve çözümleri, örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert, kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman, artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah.